Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz fare dişi modelli patiğin çalışmasını yapacağız. Bir önceki videomda fare dişi modelli hırka yapımını çalışmıştık. Bu videoda da o hırkaya takım olsun diye bu patiğimizin çalışmasını yapacağız. Ben tekini ördüm. Diğer tekini de sizlerle beraber ayrıntılı bir şekilde anlatarak örgümüzü, patiğimizi öreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben toplamda 35 ilmek attım şişime. Şöyle söyleyeyim, kullandığım ip bir bebe ipi. Evet, 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında kartopu Baby One kullanacağım ve 3,5 numaralı şişimle öreceğim. Evet, ben toplamda 35 ilmeğimi attım. Patiğimize bu taban kısmından başlıyoruz. Daha sonra topuk ve burun kısmı için artırmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra şu kısım için düz örgülerimiz var. Yani haraşo örgü olarak örüyoruz. Daha sonra da burun kısmı için eksiltmelerimizi yapıp patiğimizi birleştiriyoruz ve üst kısmını örüp lastiğimizi de yapıp patiğimizi bitiriyoruz. Patiğimizin üst kısmı bakın çift lastik, 2 ters 2 düz. Bu lastik keserek, yani nasıl kestiğimi, farklı bir kesme tekniği kullandım. Daha sık, daha yumuşak, daha esnek olabilmesi için. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Patiğimi zaten kesimini yaparken onu da detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Şimdi beraber patiğimizi örmeye başlayalım. 35 ilmeğimi attım ben. Şimdi taban kısımları patiğimizin genelde hep aynı mantıkta örülüyor arkadaşlar. Aynı tabana, gerçi çocuğunuzun büyüklüğüne göre büyütüp küçültebilirsiniz. Ama aynı şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Artırmalardan sonra model kısmı biraz değişiyor. Yahut da başladığınız sayıya göre eksiltmesi, artırması, onlarda bir değişiklik oluyor. Genelde başlangıcı aynı. Şimdi 35 ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bir tane artırma yapıyorum. 16 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane artırıyorum. Bir tane daha örüyorum ve bir tane daha artırıyorum. Orta kısımda bu şekilde artırmamızı yaptık ve tekrardan 16 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bakın
bir ilmeğim kaldı. Yine en başta da yapmıştık. Bir ilmekten sonra artırma. Şimdi bir ilmeğim kaldı. Bir tane artırma yaptım ve bir ilmeğimi de ördüm. Evet. Şimdi ilk artırma sırasını artırmış olduk. Bir baştan, bir ortada, bir de sondan artırma yapıyoruz arkadaşlar. 35 ilmeği bu şekilde bölüyoruz. Şimdi arka sırada hiçbir artırma veya eksiltme işlemi uygulamıyoruz ve bütün ilmeklerimizi, artırdığımız ilmeklerde dahil, hepsine haroşa örgü örüyoruz. Ben haroşa örgümü düz örgülerden oluşturduğum için bu şekilde örüyorum. Ama siz ters örgülerden oluşturuyorsanız kendinize göre örebilirsiniz. Evet, arka kısımda dediğim gibi hiçbir artırma, eksiltme işlemi yapmıyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekler de dahil bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet. Arka sırada bütün ilmekleri haroşa olarak ördüm. Şimdi tekrardan dönüyorum. İkinci artırma sıramıza geldik. İkinci artırma sıramızda, birinci artırma sıramızda ilk bir tane ilmeği aldık ve bir artırma yaptık. Şimdi ikinci artırma sıramızda bir ve iki ilmek örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Sonra tekrar 16 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane artırıyorum. Bir önceki sırada ortada bir tane örmüştüm. Kenarlarda bir sağda bir solda artırma yapmıştım. Şimdi ortada ikinci artırma sırasında 3 ilmek öreceğiz. Artırdığımız ilmekleri de orta kısımda öreceğiz. Şimdi bir tane artırdım ve 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan bir artırma daha yapıyorum ve 16 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan bir artırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi örüyorum. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi haroşa öreceğim. Ondan sonra 3. artırma sırasını beraber yapalım. Evet, arka sırayı haroşa örgü ördüm. Şimdi 3. artırma sıramızdayız. Ve bu sefer 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. Başta bir tane artırıyoruz. Sonra tekrar 16 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ve 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane artırıyorum. Bu sırada ortada 5 ilmeğim olacak. Bir önceki sırada 3 ilmek ördüm. Bir sağından bir solundan artırdım. Bu sırada da 5 ilmek öreceğiz. O yüzden 5 ilmeğe çıktı. O yüzden bu sırada da 5 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane artırma daha yapıyorum. Şimdi tekrar 16 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bakın 3 ilmeğim kaldı. Tekrardan bir artırma daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, 3. artırma sıramızı da tamamladık. Arka sırayı haroşa olarak öreceğiz. Ön sıraya geldiğimizde 4. artırma sırasında 4 ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. 16 ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. Araya 7 ilmek öreceğiz. Bir tane daha artıracağız. 16 ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. 4 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde 4. artırma sıramızı da tamamlayacağız. Arka tarafı haroşa örgülerle örüp 5. artırma sırasına geldiğimizde 5 ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. 16 ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. 5. artırma sırasında ortada 9 ilmek öreceğiz. Bir tane daha artırma yapacağız ve 16 ilmek öreceğiz. Tekrar bir artırma daha yapacağız ve 5 ilmeğimizi de örüp 5. artırma sırasını tamamlayacağız. Ve arka sırayı yine haroşa örgülerle öreceğiz, tamamlayacağız. Artırmalarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar 4 sıra boyunca da hiçbir artırma veya eksiltme işlemi yapmadan haroşa örgülerle örüyoruz. Bakın artırmalarım buraya kadar. Buradan sonra 4 sıra haroşa örgü öreceğiz. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan. Tabi 5 tane artırma sırası bittikten sonra. Şimdi ben bu kısmı öreyim. Geleceğim. Daha sonra kenar ayrımlarını, orta burun için ayrımını yapacağız. Hem eksiltmelere başlayacağız hem de burun kısmından model yapımımıza başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben artırma sıralarımı yaptım. Artırma sırasından sonra 4 sıra boyunca da haroşamı ördüm. Şu anda şişimde bakalım 2, 4, 6, 8, 10 sıra haroşa olmuş oldu. Evet, 10 sıra haroşamız var şu anda. Şimdi artık burun kısmı için ayrımlarına geçeceğiz ve eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi yanlar için 22, 22 de bu yan için, orta için de 11 ilmek ayıracağız arkadaşlar. Yani şu anda şişimizde toplam 55 ilmeğimiz var. Evet. Şimdi başlıyoruz. 22 ilmek yan taraf için öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 taraf, sağ taraf, 11 tane de orta için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet.
Şimdi bu tarafta da 22 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Evet. Şimdi arkadaşlar geri dönüyoruz. Sol taraftaki ilmeklerimizi örmeden geri dönüyoruz. Şimdi sade orta kısmı öreceğiz. Modelimizi de başlayacağız birazdan. Evet, geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar 11. ilmekle bu taraftaki sağ tarafa ayırdığımız 22 ilmeğin bir tanesini beraber alacağız. Yani bu 22 ilmeği yavaş yavaş eksilteceğiz. Evet, şimdi arka yüzlü olduğumuz için ters örgü yaparak kesimini yapacağız. İpimi bu şekilde ön tarafa aldım ve 2 ilmeğimi birden geçiriyorum ve ters örgü yaparak kesim işlemimi yapıyorum ve ön tarafa dönüyorum. Şimdilik sadece bu ön kısmı öreceğiz arkadaşlar. Evet. Ön tarafa döndük. Şimdi bu ilmekleri yine düz olarak ön tarafta düz, arka tarafta ters öreceğiz. Ve arka sırada fare dişi modelini uygulayacağız. Evet. Ördük ve son ilmeğimiz, bakın buradan geri dönmüştük. Ön tarafta olduğumuz için düz örgü yaparak kesimini yapacağız. Bir tane orta ilmekten, bir tane de yan taraftaki ilmekten. Bu şekilde yavaş yavaş yan taraftaki ilmekleri eksiltmeye başlayacağız. Evet, şimdi ön taraftan burun için düz ilmeklerimi ördüm. Arkaya dönüyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar modelimizi yapacağız. Modelimiz 4 sırada bir uygulanıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sıra bizim model sıramız. İlk ilmeği aldım. İkincisini düz örgü öreceğim. Ama normal şekilde değil, alt taraftaki ilmeğe batarak öreceğim. Bu şekilde bakın. Normalde batmıyorum. Alt taraftaki ilmeğe batıp örüyorum. Diğer ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeğimizi normal şekilde ördük. Düz ilmeğimizi alt taraftaki ilmeğe batarak örüyoruz. Yani bu model sırasında bir düz bir ters yapıyoruz. Ama düz ilmeği alta batarak örüyoruz. Evet, ters ilmeğimiz normal şekilde ördük. Düz ilmeğimizi alt taraftaki ilmeğe batarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi ördük. Düz ilmeğimizi alta batarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimizi alta batarak örüyoruz. Ve son ilmeğimiz ne yapıyoruz? Yan taraftaki ayırdığımız ilmeklerden bir tanesini de ekleyerek ters örgü yapar şekilde kesimini yapıyoruz. Evet. Ve dönüyoruz. İlk modelimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ön sırada düz örgülerle devam edeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak yapıyorum. Bu ikinci sıramız oluyor bizim. Model sıramız 1'di. Bu ikinci sıramız. Düz örgüyle tamamlıyoruz. Ve yine eksiltmemizi yaparak devam ediyoruz. Evet. Arka tarafa dönüyoruz. Tekrardan 3. sıramızdan başlıyoruz. Ve bu sırada arka ilmekleri düz olarak, ters olarak arka ilmek olduğu için, arka sırada olduğumuz için ters örgülerle devam ediyoruz.
Evet, son ilmeğimi tekrardan kesim yapacağım. Bu şekilde kestim. Dediğim gibi yan taraflara ayırdığımız ilmekleri teker teker bu şekilde eksiltmiş oluyoruz. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi bu ön sırada 4. sıramızdayız ve düz örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için düz örgülerle örgümüze devam ediyoruz. Ve son sıramız. Evet, yine yan taraftan bir tanesiyle beraber eksiltmemi yapıyorum. Evet, bakın ilk modelimiz nasıl da meydana çıktı. Şimdi 4 sırayı tamamladık. Şimdi arkaya dönüyoruz ve tekrardan bir model daha yapıyoruz. Evet, 4 sırada bir bu şekilde aynı işlemi uygulayarak modelimizi oluşturacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. Düz ilmeğimi, ilk ilmeğim düz. Bakın alt taraftaki ilmeğe batarak aldım. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi alt taraftaki ilmeğe batarak örüyorum. Tersimi normal, düz ilmeğimi alt tarafa batarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal, düz ilmeğimi alt tarafa batarak ördüm. Ters ördüm, düz ilmeğimi alt tarafa batarak ördüm. Şimdi ters örgülerle yine yan taraftan bir ilmek daha alacağım ve ikisini bir öreceğim. Evet, ikinci modelimizi de bu şekilde uyguladık. Ön taraflarda düz, arka taraflarda ters yapıyoruz. 4. sırada 4 sırada bir modelimizi uyguluyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar yan taraftaki ilmekleri teker teker eksiltiyoruz. Ta ki 12 ilmek kalana kadar yan taraflarda yan taraflara 22 ilmek ayırmıştık biliyorsunuz ki. O 22 ilmek 12 ilmek kalana kadar eksiltme işlemini yapacağız. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimiz var daha. Bakın 22 ilmekle başlamıştık. 18 ilmeğe düşmüş. Burada da aynı şekilde. Bu ilmekler 12 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yapacağız. Ve yine tarif ettiğim gibi anlattığım şekilde uyguladığımız şekilde modelimizi uygulayacağız. 4 sırada bir. Model sırasında bir düz bir ters öreceğiz. Düz örgüleri alt ilmeğe batarak öreceğiz. Ters örgüleri normal şekilde öreceğiz. Dediğim gibi 4 sırada bir modelimizi uygulayacağız. Ve eksiltmelerimi ben tamamlayayım. Geleceğim. Daha sonra patiğimizin birleştirmesini yapıp üst kısmına geçeceğiz. Evet, aynı şekilde tarif ettiğim gibi örelim. Geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın ben hem modelimi uyguladım aynı şekilde hem de kesimlerimi yaptım. Şimdi son kere bakın bu taraftaki ilmeğimi kestim, arka taraftan ön yüze geldim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmeğim kaldı. Burada 13 ilmeğim var. Son kere gelip burada kesmemi yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Evet, son ilmeğimi de burada beraber keseceğim. Arka tarafta modelimi uyguladım. Kesimimi yaptım. Bu tarafta, sağ tarafta. Şimdi örgüme devam ediyorum. İlk ilmeği aldım ve düz örgülerle devam ediyorum. Son kesimimi yapacağım. Onu da sizlere göstermek istedim. Evet. Son kesimimi yapıyorum. Düz ilmekle ve artık kesimlerimi tamamladığım için arkaya dönmeden bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet, kesimlerimiz artık bitti arkadaşlar. Evet,
birleştirdik patiğimizi. Şimdi üst kısmında modelimize başlayacağız. Şöyle ki yine aynı şekilde 4 sırada bir model yapacağız. Bir önceki sırada orta tarafta modelimizi uygulamıştık. Ön sırada düz örgülerimizi ördük. Şimdi arka sırada ters örgülerimizi öreceğiz. Artık şöyle söyleyeyim. Şişimizde toplamda şu anda 35 ilmeğimiz var. Başlangıç ilmeğimizde aynı sayıda ilmek var şu anda şişimizde. Şimdi artık üst kısmına modelimize başlayacağız. Dediğim gibi yine de 4 sırada bir olduğu için bu sırada ters örgülerimizi öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde ters örgülerle öreceğim. Ön sırayı da düz örgülerle öreceğim. Daha sonra arka sırada modelimizi uygulayacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde patiğimizi birleştirmiş olduk. Başka bir işlem yapmıyoruz. Evet, burayı da birleştiriyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, dediğim gibi şimdi ters örgülerimi tamamladım. Ön yüzden de düz örgülerimi yapacağım ve arka sırada hep beraber modelimizi kuracağız arkadaşlar. Ben şimdi ön sırayı örüp tamamlayıp arka sırada geliyorum. Evet, ön taraftaki düz örgülerimi tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve tekrardan modelimizi uygulayacağız ve bütün olarak uygulayacağız artık modelimizi. İlk ilmeğimi boş olarak aldım. İkinci ilmeğimi düz öreceğim ama alt taraftaki ilmeğe batarak öreceğim. Diğer ilmeğimi ters öreceğim. Düz ilmeğimi alt tarafa batarak öreceğim. Dediğim gibi bir ters bir düz örüyoruz. Ama düz ilmeği bakın alt taraftaki ilmeğe batarak örüyoruz. Ters ilmeği normal örüyoruz. Bu modelin yapılışı kanalımda daha ayrıntılı bir şekilde mevcut arkadaşlar. Eğer buradan yine ayrıntılı bir şekilde anlattım ben sizlere ama eğer anlayamadım diyorsanız o videoya da daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Evet. Ters ördüm. Düz örgüye alta batarak örüyorum. Ters ördüm. Düzü alta batarak örüyorum. Ters ördüm. Düzü alta batarak örüyorum. Evet. Modelimiz bu. Yapılışı çok kolay ve zevkli bir model. Ve uygulandığında çok hoş duruyor. Bilhassa bebek örgülerinde kabartmalı bir model olarak duruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Videonun başında da dediğim gibi bir önceki videoda da hırkasını paylaşmıştım. Zaten ona takım olsun diye bu şekilde aynı hırkamızın ipiyle örüyorum. Sizlere de örmenizi tavsiye ederim. Evet. Arkadaki model sıramı tamamladım. Şimdi geliyorum. Örgümün ön yüzünde bakın. Ön yüzünde artık düz ilmeklerle örgüme devam edeceğim. Düz öreceğim. Arka sırayı ters öreceğim. Ön sırayı tekrardan düz öreceğim ve arka sırada model koyacağım. Yani daha önce de dediğim gibi 4 sırada bir model uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın birleştirdikten sonra toplamda 2, 4 ve 5 tane model uygulamışız. Şimdi birinci modelimizi hep beraber yaptık. Geri kalan modelleri yapıp geleceğim. Daha sonra lastik kısmını beraber yapacağız. Daha sonra en sonda kesimini göstereceğim size. Esnek
bir şekilde kestim. Bebeğinizin ayak kısmını rahatsız etmesin diye farklı bir kesim yöntemiyle yaptım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben şu üst kısmını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben örgümü tamamladım. Üst kısmını da bakın 2, 4, 5 sıra tamamladım. Model sıramı yaptıktan sonra arkadaşlar 2 sıra ördüm. Normalde bu ön sırayı da ördüğümüzde arka sıra model sırası olacaktı. Yani modelimi yaptıktan sonra 2 sırada ördüm. Bir önden bir arkadan ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada lastik örgümüze başlayacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2 düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Lastik örgümüz bu arkadaşlar. Evet, 2 düz 2 ters örgüyle lastik örgümü yapacağım. Şimdi ilk olarak bu sırada kuruyoruz lastiğimizi. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Evet. Ve sıramı tamamladım. Dönüyorum arka tarafa. Evet. Dediğim gibi bakın, ters örgülerim var. 2 tersimi örüyorum. Düz örgülerim var. 2 düzümü örüyorum. Tekrar ters. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 4 sıra öreceğim. Birinci sırayı ördük. Bu ikinci sıramız zaten. 2 sıra daha örüp geleceğim. Daha sonra kesme işlemini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın, ben lastik kısmımı da tamamladım. Toplamda 4 sıra ördüm. 2, 4 ters örgüleri sayarak anlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber farklı bir kesim tekniği uygulayacağız. Daha çok bu kesim tekniğini bu şekilde lastik örgülerde 2 düz 2 ters ya da 1 düz 1 ters lastik örgülerde uyguluyorum. Daha esnek olsun diye, daha rahat olsun diye kullanımı. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Normalde ikinci ilmeğini örerek yapıyordum. Şimdi bir tane doluyorum. Sonra bakın, düz ilmek, düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum ve tekrardan en arkadaki ilmeğe geçiriyorum. Bir tane doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ikisini de doluyorum. Bakın, ters ilmek, ters ilmeğimi ördüm. Üzerinden geçiriyorum. Doluyorum. Ters ilmeğimi ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Doladım. Düz ilmeğimi ördüm ve üzerinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Dediğim gibi bu tarzdaki lastik örgülerde bu şekilde kesme yapıyorum. Ki rahat, kullanımı rahat olsun, sıkmasın. Hiçbir şekilde rahatsız etmesin diye. Böyle daha esnek bir kesim yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde kesimini de tamamladıktan sonra patiğimizi dikeceğiz. Ve patiğimizi de bitirmiş
olacağız böylelikle. Doluyorum, örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Doluyorum, örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben patiğimin kesimini tamamlayayım. Yani sonuna kadar videoyu uzatmanın bir manası yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesimimi tamamlayayım. Geleceğim, ondan sonra dikimini nasıl yaptığımı göstereceğim. Onu da beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, ben patiğimi bitirdim. Bakın bu şekilde çok daha esnek bir kesim yapmış olduk. Şimdi ipimi de biraz uzunca bıraktım. Patiğimi ters çeviriyorum. İğnemi takıyorum ipime. Evet. Şimdi ilk önce bakın köşelerden sabitliyorum. Daha sonra bir saniye odaklayamadım. Bakın daha sonra şuralarda ilmekler var. O ilmeklerin içerisinden geçerek bu şekilde çaprazlamasına dikimini yapıyorum. Bakın bu ilmekten geçtim ve karşısındaki ilmekten. Bakın buradaki ilmekten geçtim ve buradaki ilmekten. Bu şekilde karşılıklı ilmeklerin içinden geçerek dikişimi tamamlayacağım. Evet. Bu ilmeklerin bu kadar düzgün olmasının sebebi ilk örgümüze başlarken sıra başında örmeden aldığımız ilmekler bu şekilde düz durmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde dikişini de daha kolay yapmış oluyoruz. Evet, şimdi gösterdiğim şekilde dikişini tamamlayalım. Sıra sonuna kadar patiğimizin alt tabanını da dikip bitiresiye kadar tamamlayacağım ben örgüm dikişimi. Daha sonra en son bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Evet, ben dikişimi tamamladım ve patiğimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Evet, kolay, zevkli, eğlenceli bir model, sizlere de tavsiye ederim. Dediğim gibi bir önceki videoda da hırkasını yapmıştım, çalışmıştım. Sizler de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma eğer abone değilsiniz, abone olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir de eğer sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. Oradan sizlere cevap vermeye çalışırım. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi günler.